Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kışında yaz gibi taze taze sebzeler yiyebilmek için kış hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Dondurucuma bol miktarda taze fasulye koydum. Birkaç kavanozda konserve yapmak istedim. İhtiyacımız olan malzemeler 2 kilogram kadar taze fasulyemiz var. Güzelce yıkadık, ayıkladık. İstediğiniz boyda da doğrayabilirsiniz. Burada da 1 kilogram kadar armut ya da Bursa domatesi güzelce kabuklarını doğradıktan sonra kuşbaşı doğradım. Burada da yaklaşık yarım kiloya yakında kıl biberimiz var. Kıl biber de çok yakışıyor. Hadi tarifimize geçelim. Malzemeleri ayrıntılı olarak açıklamalar kısmına yazacağım. Kullanmış olduğum kavanozlar 1 litrelik kavanozdur. Kavanozlarımızın dibine 2 yemek kaşığı domates koyuyoruz. Yine üzerine birer yemek kaşığı da yeşil biber koyuyoruz. Arzunuza göre, damak tadınıza göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ve aldığı kadar da taze fasulyelerimizi yerleştiriyoruz. Eğer fasulyeleri yatay yatay yerleştirirseniz daha çok fasulye alacaktır. Ama bu şekilde dökerseniz daha az alacaktır. O yüzden siz koyarken yatay yatay yerleştirmeye dikkat edin. Daha sonra üzerini güzelce bastırarak yine üzerine ilave ettim ben. Siz de bastırarak ya da düzelterek tekrar üzerine ilave edebilirsiniz. Yine en üst kısma da 2 yemek kaşığı kadar domatesimizi koyuyoruz. Arzu ederseniz ve sarımsak da seviyorsanız 2'şer diş sarımsak da ortasından bölerek koyabilirsiniz. Konserve yaparken mutlaka kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. 1 çay kaşığı kadar kaya tuzumuzu koyuyoruz. Yine 1 çay kaşığı kadar da toz şekerimizi ilave ediyoruz her bir kavanoza. Üzerine oda sıcaklığında su koyuyoruz. Kavanozun ağzını dolduracak kadar koymuyoruz. Boğumuna gelecek kadar suyumuzu koymamız yeterli olacaktır. Önemli noktalardan bir tanesi de kavanoz kapaklarınızın yeni olması gerekiyor. Onları güzelce yıkıyoruz, sıcak suda bekletiyoruz ve kavanoz kapaklarının iç kısımlarını mutlaka havlu kağıtla ya da bir havlu ile iyice kuruluyoruz. Islak olmaması gerekiyor. Güzelce 2 geri 1 ileri sıkıştırıyoruz. Burada da bunu tamamen deneme amaçlı yaptım. Menemenlik hazırladım. Bakalım kışı nasıl geçirecek? İnşallah bunun da videosunu paylaşırım. Güzel bir menemen tarifi yaparım size. O zaman da test etmiş oluruz. Eğer güzel olursa gelecek sene daha çok bu tarz kavanozlarla menemenlik yapmayı arzu ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve destek için videolarıma da küçücük de olsa nokta, virgül, çiçek, böcek olur yorum yazmayı unutmayın, olur mu? Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Siz bize yorum yazarsanız videolarımız milyonlarca videolar arasında en üst düzeye çıkacaktır ve izlenmemiz artacak. Dolayısıyla da kanalımıza destek olmuş olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Hadi canım. Su koymadım. Direkt kapağıyla kapatacağım. İnşallah ağız tadıyla yemek nasip olur size de bize de. Burada gördüğünüz gibi 2 kilograma yakın fasulyem vardı. 3 büyük kavanoz, 3 de küçük kavanoz çıktı.
Diğer işlemimizde evinizdeki en büyük tencerenin içerisine kavanozlarımızı yerleştiriyoruz. Böyle kavanozların yukarısına gelecek kadar da soğuk su koyuyoruz. Yani soğuk su derken oda sıcaklığında suyumuzu ilave ediyoruz. Ocağımızın altını yaktık. İlk başta yüksek ateşte yakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız. Tam 45 dakika kaynatacağız. Bu yöntemle gerçekten sanki taze fasulye pişiriyormuşsunuz gibi konserve fasulye pişireceksiniz. Emin olun. Mutlaka yapın, tavsiye ediyorum. Benim kız kardeşim çok yapar. Bunlar onun tarifi. Daha sonra sıcak suyun içerisinde 1 saat kadar bekletiyoruz. 1 saatin sonunda kavanozlarımızı kurulayarak ters çeviriyoruz. Bu şekilde de hazırladıktan sonra üzerini örterek soğumaya bırakıyoruz. 12 saat soğuması için dinlendireceğiz. 12 saatin sonunda bakalım kavanozlarımızın kapakları tuttu mu? Bombe yapan var mı? Durumunu kontrol edeceğiz. Bakın kavanozların kapakları gayet güzel içeri çökmüş. Herhangi bir hava, sızdırma yok. Eğer bu şekilde yaptığınızda sallanmıyorsa kavanoz kapaklarımız tutmuş demektir. Diğer bir yöntemde çevirdiğiniz zaman bakın kapağına. Kapağında çökme olur. Çökme olduysa güzelce vakumlanmıştır. Hiçbir şey olmaz. Ama siz yine de ilk bir hafta gözlemleyin. Akma olacak mı, akıtma olacak mı, taş mı olacak mı? Onları da mutlaka gözlemlemeyi unutmayın. Bazen yapıyoruz böyle koyuyoruz bir bakıyoruz o taşmış, mutfak dolaplarımız mahvolmuş oluyor, kilerlerimiz mahvolmuş oluyor. Kapaklar neden sızdırma yapar? Çok iyi vakumlanmadığı zaman, çok iyi kapatılmadığı zaman, çok iyi kaynatma yapılmadığı zaman bu tip sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bir videomun da sonuna geldik. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarıma yorum yazmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.